Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize güzel sabahlar diliyorum. Konumuz sağlık, her zaman olduğu gibi bugün süsler tuzlarını konuşacağız. Numara 9'u konuşacağız hatta, hemen söylüyorum. Herkes TV8 ekranları başına. Evet, Serpil Hanımcığım geldi. Uzman eczacımız Serpil Aşar şu anda yayın konuğum. Serpil Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'lardan geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Bugün süsler tuzlarında 9 numarayı konuşacağız. Aynen. Çok heyecanlıyım. Neler anlatacaksınız bize? 5 numarayı dediğim gibi kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Enerjim çok yükseldi. Çok mutlu oluyorum. Evet, diğerlerini de araştırmaya başladım. Hani Evet. hangisini kombinleyip de kullanırız, neye yarar, ne yapar? Şimdi tabii insanlara da paylaşıp anlatmak istiyorum. Şimdi bu numara 9 süsler tuzlarının faydaları nelerdir? Hemen altını da çizmek istiyorum. İlaç değil, tuz. Aynen. Doğal bir tuz. Aynen öyle. Vücudun ihtiyacı olan eksilen tuz diyebilir miyiz? Yani vücudumuzun temel mineral yapısını destekleyen 12 tane topraktan elde edilmiş mineralle çalışıyoruz aslında. Tuz derken yapılarındaki asit ve bazdan dolayı tuz adı veriliyor. Aslında tuz değil, tamamen mineral, inorganik mineral yapıları. Peki anlatalım o zaman No9'u. No9, natrium fosfat, şöyle anlatayım. Vücutta yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenleyen yağ ve karbonhidrat metabolizmasının temel tuzu. Asit-baz dengesinin oluşturulmasında ve organizmadaki fazla asitin uzaklaştırılmasında son derece önemli bir role sahip. Şimdi latent asidoz, Schussler numara 9 natrium fosfatı, latent asidoz ve metabolik asidoz tedavisinde ve bunların neden olduğu tüm metabolik rahatsızlıklarda kullanıyoruz. Şimdi latent asidoz, metabolik asidozun bir ön aşaması, bir ön safhası ve bağ dokuda gerçekleşiyor. Kişinin, hasta demeyelim, laboratuvar tetkikleri normaldir ama sağlık problemleri devam ediyorsa burada latent asidozu düşünmek gerekir. Derin dokulardaki asidozdan bahsediyoruz. Şimdi Schussler numara 9 özellikle organizmadaki fazla asidi ortamdan uzaklaştırarak çalışır ve özellikle laktik asidi parçalayarak aşırı asitlenmiş organizmayı rahatlatma özelliğine sahiptir. Natrium fosfat ürik asitle doğrudan bir ilişki içerisindedir. Ürik asitin fazlalığı vücuttan natrium fosfatla atılıyor. Natrium fosfat eksikliğinde ürik asitin fazlası böbreklerden atılamıyor ve bağ dokuda birikiyor. Bağ dokuda biriken bu asitler gut ataklarına ve romatoid artrite neden oluyor. Schussler numara 9 natrium fosfat gut ataklarının ve romatoid artritin temel biyokimyasal tedavi yöntemidir diyebiliriz. Bunun yanı sıra natrium fosfat sadece ürik asite atmakla kalmıyor. Vücuttaki laktik aside bağlı sindirim problemlerinde kullanılıyor. İşte asitli geğirmeler, asitli kusmalar, sarımsı ishaller, mide yanması, mide kramplarında kullandığımız doku tuzudur. Bunun yanı sıra karbonik asitin akciğerlerden karbondioksit şeklinde atılımını sağladığı için solunum yolu hastalıklarında da kullanılıyor. İşte astımda, koada kullandığımız doku tuzudur natrium fosfat. Bununla birlikte yağ asitleri veya safra asitlerinin fazlası da vücuttan natrium fosfatla uzaklaştırılıyor. Yani yağların yağ asitlerine parçalanması için gerekli olan doku tuzudur natrium fosfat. Bu çok önemli. Genellikle bu tuzun eksikliğini yaşayan kişilerde yağlı besinler yedikten sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar, işte Biraz digestif etkisi var o zaman. Aynen, çok güzel söylediniz. Sindirim sistemini destekliyor. Sindirim sistemini destekliyor. Ter yoluyla yağ atılımına, obeziteye, adipoza ve yağ birikimine, göbek çevresinin genişlemesine neden olabiliyor. Natrium fosfat lenfatik sistem üzerinde de çok önemli bir role sahip.
lenfin akışkanlığı üzerinde etkili bir rolü var. Eğer organizmamızda asitler fazla miktardaysa ve bunlar uzaklaştırılamamışsa, ki bu çok önemlidir. Bütün kronik hastalıkların temelinde asitleşme vardır. Uzaklaştırılamazsa bu sefer natrium fosfatla ilgili olarak bir takım cilt problemleri de ortaya çıkıyor. İşte yağlı cilt, akneli cilt, siyah nokta problemi, işte metabolik rahatsızlıklar, asitli geğirmeler, asitli kusmalar, saç dökülmesi, tırnak kırılması, kemik erimesi, diyabet sorunları gibi pek çok problemde natrium fosfatın eksikliğinde ortaya çıkan diğer metabolik ürünler. Natrium fosfatın bir özelliği de şu, aşırı asitleşme sonrası ortaya çıkan mantar enfeksiyonlarında bağışıklığı güçlendirici bir role sahip. Kan yapımına katılıyor ve sinirleri güçlendirmek için hazırladığımız kokteyllerin içine de katılıyor. Sinirli kişileri rahatlatmada son derece etkilidir. Çünkü asitleşmiş beden kişiyi öfkeli yapar. Numara 9 o yüzden sinir toniklerinin bileşimine de girer. Böyle işte 5, 7, 9, 11 kombinasyonu müthiş bir kombinasyondur. Natrium fosfatın eksikliğini tespit etmek için bazı sorular soruyoruz. Bunlar çok spesifik sorular. İşte tatlı ve hamur işlerine aşerir misiniz? Canınız çok çeker mi? Cildiniz yağlı mı? Saçlarınız yağlı mı? Siyah nokta ve sivilce problemi yaşar mısınız? Kendinizi yorgun, halsiz ve bitkin hisseder misiniz sık sık? Bu soruların cevapları evetse hastamızın veya karşımızdaki kişinin natrium fosfata ihtiyacı var demektir. Peki bu hangileriyle bir arada kullanılabilir? Bütün hepsiyle kombin yapılabilir. No9 hepsiyle kullanılabilir. Lenfatik sistem üzerinde çok önemli bir etkisi var. Lenfin akışkanlığını düzenler dedik ya. Özellikle asit fazlalığı lenfin akışını zorlar ve lenf düğümlerinin şişmesine neden olur. Lenf olduğu zaman da lenf düğüm, yani tıkanıklık olduğu zaman lenflerde sinirlilik hali, rahatlayamama, Aynen. huzursuz bacak sendromu, Aynen. uykusuzluk, Aynen. değil mi? Baş ağrıları, Baş ağrıları, işte fibromiyalji nefes başlangıcı. alamama problemi, yani asitleşme ile alakalı tüm sıkıntıları yaşıyorsunuz. O yüzden 9 numara bütün enflamasyonlarda en çok kullandığımız doku tuzudur. Evet, ne kadar güzel. Demir emilimi dediniz de biraz önce Serpil Hanımcığım, onu da merak ettim. Demir emilimini destekleyen bir tuz var mı? 2 ve 3. Yani demir emiliminde özellikle 2 numara bütün kan hücrelerinin yapımında temel doku tuzudur. 3 numara hemoglobinin ve ferritinin düşüklüğünde kullandığımız doku tuzudur. 5 numara da yine kan hücrelerinin yapımına girer. 7 numara magnezyum fosfat yine kan yapımında kullanılır ve 9 numara kan yapımında kullanılan diğer önemli bir doku tuzumuzdur. Evet, çok mühim çünkü. Çok. Evet, Türkiye genelinde zaten demir eksikliği, Çok demir fazla, düşüklüğü biz hanımlarda olduğu Maalesef. için demir ilaçları kullanmak da yani çok zor. Evet. Yani zor. Tamam, problem- zaman zaman ihtiyaç tabii ki hani olduğunda kullanıyoruz zorunlu ama kullanımı zor yani. Hani vücudu yoruyor. Emilimi zor, Emilimi gaytayı zor. boyuyor, Evet. kabızlık yapıyor. yapıyor. Evet, Evet. sıkıntılı. O yüzden tercih edilebilir. Aklıma o geldi. Evet. Harika. Serpil Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beraberiz zaten. Her İnşallah. zaman bekleriz. İnşallah. Ankara'ya sevgiler diyorum. Çok sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.